Hiç düşündünüz mü? Bir sabah uyansanız ve size sınırsız bir güç verilse, sınırsız para, sınırsız etki, istediğiniz herkesin sırrını bilme yeteneği. Kısacası, neredeyse tanrısal bir güç. Ne yapardınız? Size geçmişte en büyük haksızlığı yapan o insanları bulur muydunuz? Hayatlarını mahveden o küçük, kıskanç ruhlardan hesap sorar mıydınız? Yoksa her şeyi unutup, bu gücü dünyayı daha iyi bir yer yapmak için mi kullanırdınız? Bu soru, basit bir fantezi değil. Bu soru, edebiyat tarihinin en görkemli, en sürükleyici ve en ahlaki açıdan karmaşık eserlerinden birinin tam merkezinde duruyor. Elbette, Alexandre Dumas'ın ölümsüz eseri Monte Cristo Kontu'ndan bahsediyoruz. Aslında tek başına Dumas'ın da değil, onun yetenekli ama adı pek anılmayan ortağı Auguste Maquet ile birlikte yarattığı bu devasa eserden. 19. yüzyıl Fransa'sında, gazetelerde bölüm bölüm yayımlanan bir romandı bu. Yani, bugünün popüler dizileri gibi okurlar her yeni bölümü nefeslerini tutarak bekliyordu. Dumas, bu formatın ustasıydı. Her bölümün sonuna bir uçurum, bir sır, bir şok edici gelişme ekleyerek okurun merakını sürekli canlı tutuyordu. Kitabın bu baş döndürücü temposu ve olay örgüsünün karmaşıklığı buradan geliyor. Ama Monte Cristo'yu basit bir maceradan ayıran şey, geçtiği dönemin ruhunu yakalamasıdır. Napolyon devrilmiş, krallık geri gelmiş ama siyasi hava hala çok tehlikeli. Her an bir komplo, bir isyan patlak verebilir. Kralcılar ve Bonapartistler arasındaki nefret, toplumun her katmanına sinmiş durumda. İşte bu paranoya ve istikrarsızlık, masum bir insanın hayatının bir hiç uğruna nasıl karartılabileceğinin zeminini hazırlıyor. Kitabın bize attığı ilk ve en sert tokat şu: adalet, sandığımız kadar sağlam bir kale değil. Aksine, son derece kırılgan, kişisel hırslarla kolayca delinebilen bir zardan ibaret. Gelin, Edmond Dantes'in trajedisine daha yakından bakalım. Onu mahveden şey neydi? Yüksek idealler uğruna kurulmuş büyük bir komplo mu? Hayır. Sebepler o kadar sıradan, o kadar pespaye ki, bu yüzden daha da korkutucu. Bir yanda, kendisinden daha genç ve yetenekli olduğu için kaptanlığı ona kaptıran muhasebeci Danglars''ın profesyonel kıskançlığı var. Diğer yanda, sevdiği kadın Mercedes'i elinden alan kuzeni Fernand''ın ilkel, vahşi aşk hırsı. Ve son olarak, her şeyi gören ama korkaklığından ve bir kadeh şaraba olan düşkünlüğünden sesini çıkarmayan komşu Kadrus'un ahlaki çöküşü. İşte bu üç küçük, zavallı duygu birleşiyor, bir meyhane masasında karalanan isimsiz bir ihbar mektubuna dönüşüyor. Ve bu kağıt parçası, bir insanın hayatını yok etmeye yetiyor. Kitabın dehası da burada başlıyor. Bu kişisel kötülük, tek başına bir işe yaramazdı. Ancak devletin paranoyak ve çıkarcı mekanizmasıyla birleştiğinde, ölümcül bir silaha dönüşüyor. Dava, savcı yardımcısı Villefort'un önüne geliyor. Villefort, zeki bir adam. Dantes'in masumiyetini birkaç dakika içinde anlıyor. Ama o mektupta, kendi Bonapartist babasının adının geçtiğini fark ettiği an, adalet terazisi bir anda paramparça oluyor. Kendi kariyeri, soylu bir aileyle yapacağı evlilik ve ailesinin lekelenme ihtimali, tanımadığı masum bir denizcinin özgürlüğünden çok daha ağır basıyor. Ve Villefort, bir an bile tereddüt etmeden, o mektubu yakıyor ve Dantes'i, tarihin en karanlık zindanlarından birine, If şatosuna gönderiyor. Dumas bize şunu fısıldıyor: en tehlikeli sistemler, kötü niyetli insanların olduğu sistemler değil, iyi insanların kendi çıkarları için kötü şeyler yapmayı rasyonelleştirdiği sistemlerdir. Adalet, hakikati arayan bir mekanizma değil, gücü elinde tutanların kendi konumlarını korumak için kullandıkları bir araçtır. Ve bu oyunda saflık ve dürüstlük, sizi koruyan bir zırh değil, sırtınızdaki en büyük hedeftir. Peki, adaletsizliğin bu karanlık çarkında un ufak olan bir insan neye dönüşür? Monte Cristo Kontu bir intikam hikayesinden çok daha fazlasıdır. O, bir kimliğin ölümü ve yepyeni, korkutucu bir kimliğin doğuşu üzerine bir incelemedir. Romanın ikinci büyük fikri de budur. Aşırı acı ve aşırı zenginlik, insanı yeniden yaratabilir mi? Hatta onu insanlığın ötesine taşıyabilir mi? Dantes If şatosunda 14 yıl boyunca yavaş yavaş ölür. Önce umudunu, sonra inancını, sonra akıl sağlığını yitirir. Tanrı ya yakarır, sonra Tanrı ya küfreder. Sonunda tek bir kurtuluş yolu görür, intihar. Tam kendini açlıktan ölüme bırakmışken, duvarın ardından gelen o belli belirsiz tıkırtı, hayatta kalma içgüdüsünü yeniden ateşler. O ses, Abbe Faria'dır. Ve Faria Dantes için bir yoldaştan çok daha fazlası olur.
O, bir öğretmendir, bir akıl hocasıdır, bir babadır. Ona sadece bir kaçış yolu göstermez. Ona diller, bilim, tarih, ekonomi, sanat ve felsefe öğretir. Dantes'in zihnini, en keskin kılıçtan bile daha tehlikeli bir silaha dönüştürür. Ve evet, ona Spada ailesinin dillere destan hazinesinin yerini de söyler, ama asıl hazine, bu değildir. Asıl hazine, Faria'nın ona verdiği bilgidir. Servet, bu bilginin dünyadaki gücünü serbest bırakacak anahtardır sadece. Hapisten o mucizevi kaçıştan sonra Dantes o devasa serveti bulduğunda artık eski Edmond değildir, o If şatosunda ölmüştür. Küllerinden doğan ise Monte Cristo kontudur. Sınırsız serveti, gizemli geçmişi ve insanüstü bilgisiyle o artık sıradan bir insan gibi hareket etmez. Kendisini Tanrı'nın takdirinin bir aracı olarak konumlandırır. Toplumun yasaları onun için geçerli değildir. O, kendi yasalarını koyar. Etrafındakiler onun kim olduğunu anlayamaz. O bir İngiliz lordu mu, bir Maltalı mı, bir vampir mi, yoksa şark masallarından fırlamış Sinbad mı? O bunların hepsidir ve hiçbiridir. O, acının ve bilginin yarattığı, kendi kendini inşa etmiş, insanüstü bir varlıktır. Bu, modern insanın en derin arzularından birini yansıtır. Geçmişin travmalarını bir güce dönüştürerek, kendini yeniden yaratma ve hayatının mutlak kontrolünü ele geçirme fantezisi. Bu neredeyse tanrısal güç, bizi kitabın en derin ve rahatsız edici sorusuna getiriyor. İntikamın felsefesi nedir ve ahlaki sınırları nerede başlar, nerede biter? Monte Cristo'nun intikamı, kanlı bir katliam değildir. Çok daha sofistike, çok daha acımasız ve neredeyse estetik bir projedir. O, düşmanlarına dışarıdan saldırmaz. Onların ruhlarının içine sızar ve onları kendi karakter zayıflıklarıyla yok eder. Açgözlü banker Danglars, nasıl mahveder? Ona daha fazla para kazanması için sahte bilgiler sızdırarak. Danglars, kendi hırsının kurbanı olur ve servetini kaybeder. Şan ve şöhrete tapan Fernande ne yapar? Onu Fransa'nın en saygın insanlarından biri haline getirir, sonra geçmişte Ali Paşa'ya nasıl ihanet ettiğini tüm kamuoyunun önünde ifşa ederek, onurunu paramparça eder. En karmaşık planı ise Villefort içindir. Hayatı boyunca adaleti kendi çıkarları için bir silah olarak kullanan Villefort'u, kendi ailesinin içindeki suçlarla yüzleştirir ve onu deliliğin karanlığına iter. Monte Cristo, her birine, işledikleri günahın bir yansımasını sunar. Bir cerrah titizliğiyle, kanserli dokuyu kesip atar gibi hareket eder. Kendisini kişisel bir kinle hareket eden biri olarak değil, ilahi bir adaletin tecellisini sağlayan bir operatör olarak görür. Romanın uzun bir bölümü boyunca, biz de bu intikamdan neredeyse sadistçe bir zevk alırız. Çünkü adaletin sağlanmadığı bir dünyada bir kurbanın adaleti bu kadar zekice ve eksiksiz bir şekilde kendi elleriyle sağlaması, içimizdeki o ilkel adalet arzusunu okşar. Ama Dumas, bizi bu konforlu alanda bırakmaz. Tam zaferin doruğundayken, Monte Cristo'nun ayağının altındaki zemini çeker. Planının bir parçası olarak, Villefort'un masum ve küçük oğlu Edouard'ın ölmesiyle, Kont yaptığı şeyin korkunçluğunu anlar. O ana kadar, kendini Tanrı'nın bir kılıcı olarak gören adam, bir anda kendi eylemlerinin ağırlığı altında ezilir. Tanrı'nın işine karıştım, diye fısıldar. Fazla ileri gittim. İşte bu şüphe anı romanı bir macera hikayesinden çıkarıp trajik bir başyapıta dönüştürür. Bize nihai soruyu sorar. Bir insanın, ne kadar haklı olursa olsun, Tanrı rolünü oynamaya hakkı var mıdır? Ve intikam yolculuğu bittiğinde, intikam alan kişinin ruhundan geriye ne kalır? Peki, neredeyse 200 yıl önce yazılmış bu devasa roman, bugünün dijital çağında, bizimle hala nasıl bu kadar güçlü bir şekilde konuşabiliyor? Neden ölmeyi reddediyor? Birincisi, çünkü Monte Cristo kontu, nihai güç fantezisidir. Adaletin çoğu zaman yavaş işlediği, hatta hiç işlemediği, güçlülerin ve zenginlerin her zaman bir yolunu bulup sıyrıldığına inandığımız bir dünyada, Monte Cristo bize tek bir bireyin bile sistemi alt edebileceği umudunu verir. O adaletsizliğe karşı tek başına savaşabilen, sistemi kendi kurallarıyla yenebilen o kahramandır. Bu, hepimizin içinde bir yerlerde taşıdığı bir arzudur. İkincisi, kitap, modern çağın en temel mitlerinden birini, kendini yeniden yaratma, mitini mükemmel bir şekilde işler. Geçmişin travmalarını, acılarını bir kenara atıp, bilgiyle ve kaynaklarla yepyeni, daha dokunulmaz bir ben inşa etme fikri. Bu fikir bugün kişisel gelişim kitaplarından sosyal medya profillerimize kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Monte Cristo, bu fikrin edebi prototipidir.
Ayrıca romanın eleştirdiği 19. yüzyıl Paris toplumu şaşırtıcı derecede tanıdık geliyor. Finansal spekülasyonlarla bir gecede köşeyi dönenler ya da iflas edenler. İtibarın ve sosyal statünün her şey olduğu, evliliklerin birer ticari ortaklığa dönüştüğü bir dünya. Danglars, sahte telgraf haberiyle borsayı manipüle etmesi, bugünün sahte haberlerle piyasaları altüst etme girişimlerinden ne kadar farklı. Fernand, ayna itibarının bir gazete haberiyle yerle bir olması, bugünün cancel culture dinamiklerini hatırlatmıyor mu? Monte Cristo, adeta sistemin ilk hacker'ıdır. Bilgi ağlarını manipüle ederek finansal sistemleri çökertir ve itibarları yok eder. Ve son olarak, bize intikam üzerine derinlikli bir ahlaki laboratuvar sunuyor. Bizi o karanlık zevki sonuna kadar yaşamaya davet ediyor. Ama sonra bize faturasını da çıkarıyor. Bizi hem intikamın tatmin edici fantazisiyle baş başa bırakıyor, hem de, peki ya sonra sorusuyla yüzleştiriyor. Bize intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu söylüyor, ama o yemeğin sonunda ruhumuzu da buz kesebileceği konusunda bizi uyarıyor. Monte Cristo Kontu, sadece nefes kesen bir macera romanı değil. O, adalet, güç, dönüşüm ve intikam üzerine yazılmış devasa bir felsefi sorgulama. Bize hem adaletsizliğe karşı savaşma arzusunu aşılıyor, hem de bu savaşın ahlaki sınırlarını ve bedellerini acımasızca hatırlatıyor. İçimizdeki en ilkel arzulara seslenirken, aynı zamanda bizi en modern ahlaki sorularla baş başa bırakıyor ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.